Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1991 yılına götürüyorum. Beyazlarda Nigel Short, siyahlarda ise Boris Gelfand. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at C3, D6, F4. Kapalı Sicilya Grand Prix atak, F piyonunu merkez mücadelesine dahil etti. At C6, at F3, G6, fili için G7 karesinde yer açtı. Fil C4, F7'ye baskı uygularken roku hazırladı. Fil G7, kısa rok, E6, D5 sürüşünü hazırlıyor. D3, E4'ü desteklerken filin çaprazını açtı. At G7, D5 sürüşünü desteklerken rok hazırladı. Vezir E1, veziri G3 ya da H4'e aktarıp şah kanadı ata oluşturmak istiyor. Sonrasında F5 sürerek hem merkezde hem de şah kanadında baskıyı artırabilir. Sonrasında fil H6 ile saldırısına devam edebilir. At D4, at alır D4, C alır D4. Bu değişimle birlikte Gelfand C dikeyini açtı ve D4'e giren piyon Gelfand'a vezir kanadında alan üstünlüğü veriyor. At E2, kısa rok, fil B3, D5 sürüşünün tempo ile gelmesini engelledi. At C6, fil D2, C6 atının ayaklarını kesti. D5, E4'e hücum etti. E5, short E5 ile alan kazanırken merkezi kapalı tuttu. F6, merkez E5 piyonuna hücum ediyor. Bu piyonu savunmanın bir yolu yok. E alır F6, fil alır F6. Bu konumu incelediğimizde short E dikeyinde yarı açık hatla sahip olurken Gelfand C ve F dikeyinde yarı açık hatla sahip. Short'un piyon yapısı daha sağlıklı. 2 piyon adacığı bulunuyor. Gelfand'ın 3 piyon adacığı var. Ve Gelfand'ın D dikeyinde duble piyonları var. Ama bu duble piyonlar kritik kareleri kontrol ediyor. Gelfand'ın E6'da geride kalmış piyonu bulunuyor. E5 ile bu zayıflıktan kurtulmak isterse bu sefer de D5 piyonu zayıflayacak. Şah H1, profilaktik hamle G1 A7 çaprazından ayrıldı. A5, A4 ile fili sıkıştırmak istedi. A4, Gelfand'ın A4 sürüşünü engelledi. Vezir D6, E5 sürüşünü hazırladı. At G1, at F3 gelip rakibinin E5 sürüşünü engellemek istiyor. Fil D7, kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. At F3, at B4, vezir F2. Vezirin gelişi kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. D4'ü istedi. Vezir C5, D4'ü korudu. Fil C3, short D4'ü 3 taşla istedi. D piyonu açmazda olduğu için Gelfand fil alırsa D alır C3, short vezir alır C5 hamlesiyle veziri kazanırdı. Nerede kalmıştık? Fil C3, at C6, D4'ü destekledi. Kale A E1, kalesini yarı açık hatta getirdi. B6, D4'e baskı uygulayacak bir taş yok. Fil D2, Gelfand'ın taşları vezir kanadında yoğunlaşmışken short şah kanadına göz dikiyor. At B4, C2'ye baskı uyguladı. Vezir G3, B5. Short şah kanadından saldırı oluştururken Gelfand da vezir kanadından karşı oyun üretiyor. F5. Piyon fedasıyla filin çaprazını açarken kaleleri için dikeyleri açmak istedi. E alır F5. At E5. At merkeze yerleşti. Bu konumda fil alır E5 yapılırsa vezir alır E5 ile vezir merkeze yerleşir. Koyu renkli filin yokluğunda şahın etrafındaki koyu renkli karelerde zayıflık görünür hale gelir. Short devamında fil alır B4 ile D5'i koruyan atı kırıp fil alır D5 hamlesiyle saldırısına devam edebilir. Fil E8, fil istekten çıkarken G6'yı korudu ama kaleler arasındaki bağlantı koptu. A alır B5, vezir alır B5, kale alır F5. G dikeyinde açmaz olduğu için kale alınamaz. Şah H8,
Short'tan mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır F6 çift ünlem. G6 sürüşü sonrasında şahın etrafındaki zayıflayan koyu renkli kareler savunmasız hale geldi. Kale alır F6, at G4, kaleyi istedi. Kale E5 korumak zorunda. Kale E5'i bırakırsa örneğin kale F8, vezir E5, şah çeker. Şah G8'den sonra short at H6 hamlesiyle mat ederdi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At G4, kale F5, at H6. Kaleyi istedi. Kale yine E5 korumak zorunda. Kale H5, short vezir F4 geliyor ve Gelfand oyunu terk ediyor. Bu konumda vezir F8, vezir F6, vezir alır D4, mat tehdidi var. Gelfand'ın bu isteklere karşı mantıklı bir hamlesi yok. Örneğin bu konumda şah G7 gelirse 3 hamlede mat var. Kale E7, fil F7 araya taş kapattığında vezir alır F7, şah H8 zorunlu. Vezir alır H7 ile short mat ederdi. Vezir F4 hamlesine geri dönelim. Vezir F4. Bu konumda Gelfand kale F5 hamlesiyle devam ederse vezir alır D4. Kale E5 ya da kale F6 fark etmiyor. Örneğin kale F6, vezir alır F6 ile short mat edecekti. Gelfand'ın terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir F4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.